Dünya sahnesinde hiçbir şey tesadüf değildir. Bir tarafta bombalar patlarken, diğer tarafta sessizce rafa kaldırılan dosyaların tozunu kimse fark etmez. Bugün size bir adaletsizlik hikayesi anlatmayacağım. Size adaletin nasıl bir illüzyona dönüştürüldüğünü anlatacağım. Jeffrey Epstein, bir isimden fazlasıydı. Küresel bir suç ağının, siyasi şantajların ve en kirli arzuların kara kutusuydu. Peki, ne oldu o dosyalara? Neden tam da gerçeklerin kıyısındayken dünya bir anda barut kokmaya başladı? 2024'ün başında belgeler açıklandığında nefesimizi tutmuştuk. Listede kimler yoktu ki? Prensler, eski başkanlar, dahi bilim insanları ve tabii ki Donald Trump. Trump'ın "ben sadece komşusuydum" dediği adamla olan 15 yıllık dostluğu, uçuş kayıtları ve o meşhur malikanedeki partiler, tam da bu bağlantılar mahkemede düğüm haline gelmişken siyasetin o sihirli değneği devreye girdi. Trump'ın savaş tamtamları çalmaya başlaması sadece bir dış politika hamlesi miydi? Yoksa kendi geçmişine çekilen bir sis bombası mı? Amerikan halkına Büyük Amerika masalı anlatılırken, arka odalarda hangi kasetlerin imha edildiğini kimse sormadı. Bakın, mekanizma şöyle işler. Toplumun vicdanını kanatan bir olay mı var? O zaman daha büyük bir acı yaratın. Epstein davasında 3 milyon sayfalık yeni bir arşivden bahsediliyordu. Bu arşiv, finans sisteminin bu pisliği nasıl fonladığını, bankaların nasıl göz yumduğunu kanıtlıyordu. Ama tam o sırada Orta Doğu'da, Ukrayna'da veya yeni bir kriz noktasında silahlar patladı. Televizyonlar çocuk istismarını değil, stratejik füzeleri tartışmaya başladı. Biz insanlık suçu diyorduk, onlar milli güvenlik dediler. Sitemim tam olarak buna. Sizin güvenliğiniz o çocukların adaletinden daha mı değerliydi? Epstein ölmedi, öldürüldü demek yetmiyor. O bir sistemin kurbanı değil, o sistemin ta kendisiydi. JP Morgan gibi devlerin 290 milyon dolar ödeyip konuyu kapatalım demesi size normal geliyor mu? Bu para, adaletin bedeli mi yoksa sessizliğin mi? Amerika, dünyaya demokrasi ve hukuk dersi verirken, kendi kalbindeki bu çürümüşlüğü bir savaş bahanesiyle halının altına süpürdü. Trump, Biden ya da bir başkası. İsimler değişiyor ama o koruma kalkanı asla delinmiyor. Çünkü o adada sadece seks yoktu. O adada siyasi rehineler vardı. Şimdi bize diyorlar ki, önünüze bakın, dünya değişiyor, yeni savaşlara hazırlanın. Ama biz unutmayacağız. Birilerinin kirli geçmişi temizlensin diye dünyanın ateşe atılmasını kabul etmeyeceğiz. Epstein davası sadece bir magazin haberi değildi. Bu, modern dünyanın ahlak sınavıydı ve dünya bu sınavda sınıfta kaldı. Gürültüye aldanmayın, manşetlerin arkasına bakın. Çünkü gerçek, savaşın o sağır edici patlamasında değil, sessizce kapatılan o mahkeme kapılarının arkasında gizli. Siz sustukça onlar kazanmaya devam edecek.